Değerli magazin severler, değerli kardeşler, YouTube size Bilal Özcan canlı yayın başladığını bildiriyor ve sizlerin şimdi yayına gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Sizler gelince anlatmaya başlayalım konuları ve konuşacağımız konular arasında oldukça ilginç ayrıntılar, ilginç merak edilen ilginç detaylar var. Hepsini konuşalım arkadaşlar. Sizlerin yayına gelmenizi bekliyorum. Dostlar, Bilal Özcan TV yayına başladı. Saat 18 itibariyle yayına çağırıyor sizi. Gelmenizi bekliyorum. Diz Hoda geldi. Selamlar. Nur Hayat merhaba. Banu Kavaş, iyiyim sen nasılsın Banu? Moderatörüm Banu geldi. Kırcal 9371 burada. Gülseren burada. Teşekkür ederim. Sağ ol. İmran Keleş, Caner değil mi? Caner. Okuyamadım ama Sema Dumantepe, Nihat Arslan, Simon Elliot. Merhaba Simon. Hello Simon. Nimet Çalık. Merhaba iyi yayınlar diyor. Muva 9 burada. Dostlar, iyi günler, daha sonra altyazılı olarak izleyeceğim. Tekrar hoş geldiniz diyor. Flavia, Flavia Rocha. Peki, user. E, Aleykümselam. Selema. Selmin işi sağlam. Teşekkür ederim. Sen nasılsın moderatörüm? Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olarak izlerseniz memnun olurum dostlar. Ve beğen yaparsanız bunu peşin peşin söyleyeyim. Bu detaylar bizler için, biz yayıncılar için önemli arkadaşlar. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Aleyna Tilki, eski Aleyna'yı ellerimle öldürdüm diyor. Aleyna Tilki ünlü şarkıcı, pop şarkıcısı, arabesk de söylüyor. Sesi çok güzel. Sahnelere çıkalı 10. yılı, kariyerinin 10. yılında değişim kararı aldı Aleyna Tilki. Eski Aleyna'yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğuyor diyor Aleyna Tilki. Uzun bir aranın ardından Kıbrıs'ta e, program yaptı, sahneye çıktı Kıbrıs'ta. Ve orada gazeteci arkadaşlar konserden önce kendisiyle sohbet ettiler, mikrofon uzattılar. Hem kariyer yolculuğunu hem de geçirdiği değişimi anlattı Aleyna Tilki muhabir arkadaşlara. Heyecanlı olduğunu söyledi. Uzun zamandır sahnelerde değildim. Yavaş yavaş konserlere başlıyorum. Aynı zamanda 10. yılımı kutladığım bir dönem olacak. 12 Haziran'da turneye başlayacağım. Bilet satışları da şimdiden gayet iyi gidiyor diyor ve artık basına malzeme vermemeye karar verdim diyor. Ya basına malzeme vermemek, bu senin davranışlarınla ilgili bir şey. Senin çoğunlukla hatalarınla ilgili, yanlışlarınla ilgili bir şey. Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum. Değişim süreci olarak değerlendiriyor ve bunu bir doğum sancısı olarak tanımlıyor. Eski imajımla diyor bilinçli şekilde vedalaştım. Eski Aleyna'yı kendi ellerimle gömdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kariyerime bugün başlamış gibi hissediyorum. Daha önce müziğinden çok giyim tarzıyla ve çok açık saçık giyiniyordu Aleyna Tilki. Yani genç kızlara örnek olan bir sanatçı. Çünkü çok seveni var. Genç kızlardan çok fanı var. Ancak bir abla gibi davranmaktan uzaktı. Yani çok dekolte, çok aşırı
bizim Türk örf adetlerine yakışmayan tarzda bir yaşam şekli de vardı. Hatırlıyor musunuz? Yerlerde, evinde, parkenin üzerinde çeşitli böyle yatarken, kıvranırken filan videolar paylaşmıştı. Ne kadar garip onlar. Yani alkollü mü, başka bir şey mi var? Yani daha önce müziğinden çok giyim tarzı ve açıklamalarıyla gündeme geldiğini ve bundan çok rahatsızlık duyduğunu söylüyor Aleyna Tilki. Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne konuştuğum yazılıyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemde olacağım. Vallahi iyi edersin ya. Yani kendine gel yani. Kendine gel. Aklım başıma geldi demek istiyorsan biz de medya olarak, gazeteci olarak güzel şeyler yaparsan seni destekleriz Aleyna. Sesinle, müziğinle, sanatınla konuşulmanı biz de isteriz vallahi. Çünkü yeteneklisin ya. Yeteneklisin. Aleyna Tilki. Mehmet Ali Erbil biliyorsunuz arkadaşlar. Beşinci eşinden de Gülseren Hanım'dan da boşandı. Mehmet Ali Erbil ünlü şovmen, komedyen, televizyon sunucusu. Evliliklerime emek harcayamadım ama altıncıya da hazırım dedi. Hayda Mehmet Ali Erbil ya. Ya geldin 67-68 yaşına nedir bu ya? Yeniden evlenmek istiyormuş. Altıncıya hazırım diyor ya. Bundan evvelkilerle diyor pek iyi olmadı ilişkilerim. Bundan evvelki ilk karılarımla diyor. Evliliklerime emek harcayamadım ama altıncı evliliğe de hazırım diyor. Dalga mı geçiyorsun Mehmet Ali Erbil ya? Evlenme artık yeter ya. Oho! Mehmet Ali Erbil ya. Uslan ya biraz dur sakin ol ya. Üf, bu nasıl bir şey ya? Mizgin ada Ümran öyle deme diyor. İbo ve Erbil çok abazan diyor. Caner. Rusya'dan selamlar diyor. Caner 190 Caner 1907 Fenerbahçeli Caner Tuzcu moderatörüm ve aynı zamanda özel abonem Caner. E, Ümrancığım iyiyim. Banu Kavaş iyi olduğunu söylüyor. Osman Ulusan iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar Osman. Ali Keskin de burada. Abi Afra iddiası doğru değil mi diyor. Konuşacağız biraz sonra Afra Saraçoğlu ile ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Çok soru geliyor, çok soru geliyor. Hepsini cevaplandıracağız. Kerem Bürsin Pınar Deniz'le oynayacak biliyorsunuz değil mi? Kerem Bürsin oyuncu, sevdiğimiz diğer bir oyuncu Pınar Nuri Bilge Ceylan'ın Yorgun Güneş filminde Pınar Deniz'in Defne karakterinin eski sevgilisi eski sevgilisini oynayacak Kerem Bürsin. Yakışır mı sizce Kerem Bürsin'e? Yakışır bence. Nuri Bilge Ceylan biliyorsunuz Cannes Film Festivali'nde ödüller kazanmış çok başarılı bir yönetmen. Çektiği filmler dünya çapında büyük beğeni kazanıyor ve hem oyuncuları hem senaristleri hem yönetmenleri yönetmenliğini de kendi yapıyor gerçi hem yapımcılığını hem yönetmenliğini çeşitli festivallerde yarışmalarda ödül kazanıyor. Ve Kerem Bürsin'le de Nuri Bilge Ceylan Yorgun Güneş filmi için anlaştı. Pınar Deniz'le oynayacak Kerem Bürsin. Aynı zamanda Kerem Bürsin bir sinema filminde daha oynayacak. Çizginin Dışında isimli bir filmde oynayacak. Bu filmi de Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin daha evvel oynadığı Hande Erçel'le oynadığı dizinin senaristi yazıyor bu filmin senaryosunu ve yönetmen koltuğunda da Engin Erden oturacak. Ayşe Üner yazıyor senarist. Ayşe Üner Sen Çal Kapımı da yazmıştı. Ayşe Üner Kutlu. Ee, Kerem Bürsin, yani dün konuştuk daha Kerem Bürsin'le ilgili. Dün mü, evvelsi gün mü konuştuk değil mi arkadaşlar?
Kerem Bürsin her zaman dizilerde, filmlerde, reklamlarda tercih edilen bir oyuncu. Çalışkan, oyunculuğa adeta aç, adeta doyamayan, kamera karşısında rol yapmaya doyamayan, sürekli olarak rol yapmak isteyen, sanki annesinden oyuncu doğmuş Kerem Bürsin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama çok çalışkan olduğu kabul edilir bir gerçek arkadaşlar. Şansı bol olsun her iki filmde de. İnşallah başarılı olur diyelim dostlar. Peki Padoli, Afra Mert aşkı devam diyor. Pınar Nazaran nerede Afra ile Poyraz'ın fotosu çıktı diyor. Pınar Nazaran. Osman Uluşan öyle bir fotoğraf yok. Pınar Nazaran nerede? Öyle bir fotoğraf yok. Nurten Aydın, Caner niye öyle söylüyorsun? Sen de çok mutlu ol. Samet Sema. Bilal Bey iyi ki sizin yokluğunuzda Instagram sayfanız devam etti. Sanki hiç yokluğunuzu aratmadılar. İnşallah bir daha Allah bu tarz sıkıntıları inşallah benim arkadaşlarım çalışkandır. Onlar devam ettirirler Instagram sayfamı, haberleri, storyleri girmeye devam ettiler. Rabia Senem sizi çok seviyoruz diyor. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok seviyorum Rabia. Ben de sizleri çok seviyorum. Dostlar konuşacağız. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İstanbul'da havalar bir iyi bir rüzgarlı. Rüzgar bugün 20-25 kilometre hıza ulaştı İstanbul'da ve hava serinledi rüzgar sert esince. Tam bahar geldi. Ne kadar güzel oldu. Güneş, papatyalar, çiçekler, kırlar derken böyle tekrar üşüdüğümüz günlere döndük. Çiğdem, bugün set çalışanının birinin Afra'ya sürekli çiçek geldiğini, Afra'ya çiçek her zaman geliyor. Afra en kısa zamanda yapar açıklamayı Okan Buruk'la ilgili yaptığı gibi merak etmeyin diyor. Hiçbir zaman doğrudan şaşmadınız. İyi ki varsınız. Sizin pusulanızı hayatı takip etmekten onur duyuyorum. Rabia çok teşekkür ederim kardeşim. Çok güzel şeyler yazıyorsun. Rabia, peki Rabia. Teşekkür ederim tekrar. Caner, Ümran görmüyor Bilal abi seni. Ümran ne yaz? Görmüyor Bilal abi beni. Gördüm Caner. Gördüm Caner. İpek neredesin? İpek Canbulat burada. Selamlar Bilal abicim diye. İpek Canbulat. İpek'le canlı yayın yapmayı çok istiyorum ama şu telefonumu değiştirmem lazım her şeyden önce. Bazı teknik sorunlar var. Onları halletmem lazım. Az kaldı. İpek'le canlı yayınlara başlayacağız yine. Onur abi nasıl oldu? Onur çok iyi. Onur hepimizden iyi çok şükür. Çok selamı var size. Yalan haberlerden bıktık diyor Fatma. İpek'e bir sürü çiçek gidiyor, kalp gidiyor ya. İpek ya. Niye sana bu kadar çok kalp geliyor? Bak kıskandım. Osman da İpek'e iyi akşamlar dedi. Şaka ya, şaka kıskanmıyorum. Kıskanır mıyım hiç ben İpekciğimi? Peki dostlar, Seda Sayan her gün ilişkilerle ilgili ne güzel mesajlar veriyor değil mi arkadaşlar? Ne güzel şeyler anlatıyor. Kızların beklentisi çok yüksek. Seda Sayan, karşındaki delikanlının biraz da bütçesine göre hareket etmen lazım. Kızlara nasihat veriyor Seda Sayan. Sen diyor kızım diyor karşındaki delikanlının bütçesine göre hareket etmen lazım. Erkeğin ona vereceği değere değil arabaya bakıyorlar. Seda Sayan haksız mı? Ondan sonra diyorlar ki sen nasıl evleniyorsun? Evlenecek adam bulamıyoruz. Evlenecek adam çok. Önce ellerinizin arasına başınızı alacaksınız ve düşüneceksiniz. Beklentiniz ne? Adamların ailenize karşı tavrı nasıl? Size karşı nasıl? Bunlar önemli. Aslan gibi çocukları harcıyorsunuz. Yapmayın. Köpekler gibi çalışırım, kraliçeler gibi yerim. Kendi paranızı kazanın, kimsenin cebiyle işiniz olmaz. O zaman kalbiyle, karakteriyle ilgilenirsiniz. Siz kazanın paranızı, kadınlar, kızlar, sevgiliniz ihtiyacım var. Benim için kredi çeker misin dediğinde hemen oradan uzayın diyor. Seda Sayan çok akıllı.
Borcu da varsa uzayın. Borçları kapatsın öyle gelsin. Evlenmeden önce böyle geliyorsa sıkıntılı. Evlisinizdir, birlikte bir borcun altına giriyorsunuzdur. Tamam. Ona eyvallah. Ne olur bu işlere dikkat edin. Helal be bacım be. Helal be Seda Sayan be. Bugün Sinem Yıldız'ın programına konuk oldum. Sevgili arkadaşım, benim eski partnerim Sinem Yıldız. Televizyonlarda birlikte çalıştım. Show TV'de çalıştık, Beyaz TV'de çalıştık. Sinem Yıldız'da YouTube kanalı var. YouTube programı yapıyor biliyorsunuz. YouTube'da röportajlar yapıyor. Gelir misin programa demişti. Bugün koşa koşa gittim. Hatta Hidayet'i de götürdüm. Oğlumu da götürdüm. Hidayet de televizyonda program yaparken televizyona da geliyordu zaman zaman. Stüdyoda beni izliyordu. Sinem'le de tanışıyorlar, Sinem ablasıyla. Sinem de Hidayet'e çok büyümüşsün dedi. Çok da yakışıklısın dedi. Kerata benim gençliğim ve benim mavi gözlü halim, Hidayet oğlum. Her neyse, e, bir saat konuştum ya. Ben ne çeneli bir insanım ya. Bir saat. Bir saat Sinem Yıldız'ın programında Sinem sordu, ben anlattım. Bazen o sormadan anlattım. Çok şey anlattım. Yayınlar yakında. Hafta sonu pazar günü falan yayınlar. Cumartesi pazar günü. Montaj yapılacak. Canlı değil, banttan. Bant çekiyor. Bakalım beğenecek misiniz? Çok şey konuştuk orada Sinem'le. Özlemişim Sinem'i. Çok da zayıflamış Sinem. Nasıl zayıfladın Sinem bu kadar dedim ya. Ne kadar zayıfladığını sormadım ama çok zayıflamış. İğneyle Bilal dedi. İğneyle zayıfladığını söyledi. Orada da Seda Sayan'ı orada da bir başka şekilde konuştum. Seda Sayan'la ilgili orada da bazı şeyler anlattım. Ee, Gülben Ergen ne demiş? Gülben Ergen de Banu Kabaş, Mizgincim, iyiyim çok şükür canım benim. Çiğdem Aslan Argun, Caner nasılsın diye Caner'e soruyor. Caner iyi değilim diyor. İdare ederiz diyor. Caner'cim geçmiş olsun. Dikkat et kendine. Peti burada. Peti bence Bilal Özcan kafayı bulmuş Afra Saraçoğlu ile. Ne zaman denk gelsem konu Afra diyor. Peti, Peti, Peti. Peti ya, gündem olursa kafayı mı bozmuş oluyorum? Gündemde birisi olursa ve onunla ilgili konuşursam kafayı mı bozmuş oluyorum Peti? Niye yanlış değerlendiriyorsun? Bugün sabahtan beri Afra Saraçoğlu magazin dünyasının bir numaralı gündem konusu. Senin gündemden haberin yok. Niye buradasın? Yani haberin yok senin. Bu sabah bir televizyon programında, çok izlenen bir televizyon programında konuşuldu. Afra Saraçoğlu'nun yeni sevgilisi var iddiası ortaya atıldı, Peti. Ve o yüzden bugün Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağım burada. Anladın mı canım? Yo, engelleme Caner, engelleme. Gelsin, gelsin burada olsun. Öyle dediğinde yani bakma. Tamam, biraz ağır eleştiri yapabilir, biraz kaba dilde yazabilir ama yo, şey yapma, engelleme. Gerçi kısa süreliğine engellediğini okudum buradan ama gelsin. Gelsin. Banu Kabaş, Sıla'cığım, Sıla'nın hatırını soruyor. Nur Hayat. Bilal Bey, Türkiye'de gazeteci olmak ne anlama geliyor? Afra ile ilgili bu kadar olumsuz hislerin sebebi ne? Vallahi günümüzde Türkiye'de gazeteci olmak ne anlama geliyor? Bunun cevabını vermek hakikaten zor. Bundan bir ay evvel söyleseydin anlatırdım ne anlama geldiğini. Gayet samimi bir şekilde dolu dolu anlatırdım ama anlatamam şimdi. Sebebini sorma. Çiğdem diyor ki her zaman Afram konuşacağız tabii diyor. Esma, biz fanatikten soruyoruz, Bilal Bey de açıklıyor. Memnun değilsen izleme diyor. Yo yo, Peti'yi geri getirin arkadaşlar. Engellemeyin kızcağızı. Peki. Peki dostlar. Peki arkadaşlar. Gülben Ergen konuşacaktık değil mi? Gülben Ergen'le ilgili
Ha, Gülben Ergen kendisine laf sokan ünlü isimlere cevap vermiş. Hayranlarıyla soru cevap yapmış Gülben Ergen. Kendisine laf sokanlara toplu olarak bir cevap vermiş. Gülben Ergen çok çalışkan, hakikaten çok çalışkan arkadaşlar. Yani e, sahnelerde bir özel dernek, bir vakıf kurdu, bir güzel bir olaya hizmet ediyor biliyorsunuz. Anaokulu olmayan yörelere hayırseverlerden topladığı yardımlarla anaokulu yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı arsa gösteriyor bu vakfa. Gülben Ergen'in sahibi olduğu vakfa, işte başında olduğu vakfa ve o da oralara anaokulu yapıyor. Çocuklar Gülsün Derneği. Evet, Türkiye'nin her köşesinde Gülben Ergen'in bu şekilde bir anaokul hizmeti var. O küçük minikleri sevindiriyor. Onun sayesinde, onun derneği sayesinde hayırseverler, onun aracı olduğu, onun aracılığıyla yardımda bulunan hayırseverler sayesinde pek çok çocuk, yoksul aile çocuğu, çünkü anaokulu olmayan yörelere yapıyor, ihtiyacı olan kasabalara, köylere, şehirlere yapıyor bu anaokullarını. Çok hayır duası alıyor. Çok da akıllı bir kadın, çok da güzel. 3 tane de evladı var erkek. Ne zordur 3 tane erkek evlat büyütmek. Kocasından ayrıldı ve onları tek başına büyüttü biliyorsunuz. Çocukluklarından itibaren. Zor, 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 zor. Ve çok göz önünde Gülben Ergen, icraatleriyle, yaptıklarıyla, hayırlarıyla. Dolayısıyla çok da eleştiri alıyor. Şimdi de Gırgıriye müzikalinde başrolde biliyorsunuz değil mi? Orada Perran Kutman'la, Müjdat Gezen'le, Uğur Dündar'la sahneye çıkıyor. Ee, Geçtiğimiz günlerde başta Demet Akalın olmak üzere birçok ünlü isim Gülben Ergen'e yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Ve bazı eleştiriler sertti. Ee, Gülben Ergen de birkaç saat önce takipçileriyle Instagram Story'de soru cevap yaptı. Bana soru sor dedi. Sana sürekli laf sokan ünlülere toplu ne söylemek isterdin diye bir soru geldi ona. Toplu olarak ne söylemek isterdin? Kıskançlıklarını belli ettiler dedi. Gülücük koydu. Gülme işareti koydu. Haklılar dedi. Arkasından da haklılar dedi. Kırmızı kalp koydu. Yani beni kıskanmakta haklılar demek istiyor. Gülben Ergen çok hazır cevap. Çok hazır cevap. Bu kızla uğraşılmaz. Bu kızla yarışılmaz. Instagram yeni bir uygulamayı devreye sokacak. Daha doğrusu Instagram'ın sahibi olduğu Meta. Instance geliyor biliyorsunuz değil mi? Instance geliyor. Duydunuz mu? Duymadıysanız benden duyun. Yani Instagram uygulamasıyla alakası yok. Ondan bağımsız. Sürpriz bir yenilik bu. Fotoğraf yükleyeceksiniz. Fotoğraflar bir kez görülecek. Fotoğrafınızı görmek isteyen bir kere görebilecek, başka göremeyecek. 24 saatte tamamen silinecek o yüklenen fotoğraf. Evet. Alışılmışın dışında bu değişik bir tarz, bu platform, bu uygulama ilk olarak İtalya ve İspanya'da devreye sokuldu. Deneniyor. Şu anda İtalya ve İspanya'daki kullanıcılar deniyor Insta'yı. Instans temel olarak kullanıcıların o anki hallerini hiçbir filtreye veya kurguya ihtiyaç duymadan en doğal şekilde paylaşmalarına odaklanıyor. En dikkat çekici özelliği ise paylaşılan fotoğrafların alıcı tarafından yalnızca tek bir kez görüntülenebilmesi ve paylaşımın üzerinden 24 saat geçtikten sonra sistemden tamamen silinmesi üzerine kurulu. Bu beni sıkar, ben bunu yapamam. Bu bana göre değil ya. Bu bana göre değil ya. Bu doyurmaz ki insanı. Sosyal medyada çok uğraşan, çok çalışan, çok şey paylaşan insana yetmez bu. Amacı kullanıcılarına daha samimi bir dijital alan yaratmakmış.
Sevmedim ben bunu. Bakalım Türkiye'ye gelsin, Türkiye'de de açılsın instans uygulaması görelim. Ben sevmedim. Seda Sayan'a kalpler yolladı İpek Can Murat. Caner burada. Ümran efendim Caner diyor. Bilal Bey ne olur deyin ki Afram bitmedi, devam ediyor. Afra Mert konusuna abi İpek ablaya o zaman ne zaman gelecek yayına? Peki dostlar, Yıldız Tilbe ne diyor ya? Yıldız Tilbe'yi ben çok seviyorum, beğenerek dinliyorum. Herkes çok seviyor Yıldız Tilbe'yi değil mi? Onun deli dolu hallerini. Sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu. Yıldız Tilbe eskiden konserleri verdikten hemen sonra kulis odasına yüklemeye başlardı storyleri ve postları. Artık ve Twitter'da artık içeriklerini hemen değil daha sonra paylaşacağım demiş. Yaşlandım demiş, yoruluyorum. Hatta Yıldız sen yaşlanıp yorulamazsın ya. Yıldız ya nereden çıkarıyorsun? Yaşlandım, yoruluyorum ya. Senin sahnedeki enerjin yeter ya. Senin filtresiz açıklamaların, senin dobralığın, senin e, hayran kitlene olan bağlılığın. Sen nasıl yaşlanıyorum dersin ya? Çok doğalsın. Çok çok doğalsın ve çok seviyorsun Yıldız. Ne yapsan olaysın, ne yapsam konuşuluyorsun. Çok renklisin her şeyden evvel. Artık diyor ki Yıldız Tilbe ben sosyal medya alışkanlıklarımda bir değişikliğe gitmeye karar verdim diyor. Konserlerin ardından hayranlarım benim paylaşımlarımı dört gözle bekliyorlar diyor. Ben de onları kırmamak için sahne paylaşımlarımı hemen yapıyordum. Anında yapıyordum. Bu kez artık diyor öyle yapmayacağım diyor. Artık paylaşımlarımı anlık değil daha sonra yapacağım diyor. Ama yapma insanları bekletme Yıldız. Bunun sebebi de diyor çok yoğun tempoda çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Kendime de artık zaman ayırmak istiyorum. Yaşlandım diyor ya bakın ya artık yaşlandım. Benim diyor anında paylaşım yapmamı beklemesin takipçilerim diyor. Sahne sonrası eve geldiğimde pilim bitiyor. O yüzden sahnemden fotoğrafları daha sonra paylaşacağım diyor bundan sonra diyor. Yıldız ya. Yıldız bir yardımcı tut o paylaşsın öyle değil mi? Bir yardımcı tut. O çeksin zaten. O çekiyordur zaten. Başkası çekiyordur. Sen sahnede kendini nasıl çekeceksin? İşte o seni çeken paylaşsın. Yıldız. Seçeceksin değil mi? Kendin seçeceksin. Filtre koyacaksın filan. Değil mi? Kendin görmeden olmaz. Haklısın. Haklısın. Onları öyle kontrol etmek de zaten bayağı yorucu. Yani ha sen paylaşmışsın ha öyle kontrol ederek filtre koyarak filan. Zor iş ya. Bu ünlü olmak da çok zor. Biliyorsunuz değil mi? Filtresiz bir şey paylaşmak istemiyorlar. Yani bazen boylarını falan da uzatıyorlar. Bazen ince göstermek için bir bakıyorsunuz arkadaki direk de yamulmuş filan. He? Yani zor ya. Ünlü olmak da zor. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi var mı yok mu? Ne kadar çok yazdınız. Ne kadar çok yazdınız. Afra Saraçoğlu ayrıldı mı başka sevgiliyle mi beraber? Aman Allah'ım ya. Of ya. Lütfen ya. Of bu antiler, bu antiler, bu kıskançlar çekemeyenler. Kenan Doğulu Kenan Doğulu diyor ki Beren Saat çok mutsuz diyor ya. Kenan Doğulu ya. Gül gibi kadın neden onun mutsuz olduğunu mutsuz olduğunu söylüyorsun da neden onun mutsuzluğu yenmesini sağlamıyorsun Kenan Doğulu? Bakın her şey parayla olmuyormuş demek ki. Kenan Doğulu ile Beren Saat'te çuvalla para var. Çok güzel paralar kazandılar. İkisi de. İkisi de diledi dünyanın herhangi bir yerine gitmek istediklerinde e, uçak bileti alıp havalimanına gitmelerine bakar. O kadar rahatlar. Yani vize sorunları da olmaz onların. Katıldığı bir programda
yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Beren Saat ile 2016 yılından beri devam eden bir evlilikleri var. Eşi hakkında söyledikleriyle insanları şaşkınlığa uğrattı. Eşinin Beren Saat'in mutsuz olduğunu söyledi. Sağlıklı ise daha başka ne ister ki bir insan? Arkadaşlar ya. Ki Beren Saat çok şükür son derece sağlıklı bir görünümü var. Bugüne kadar hiçbir sağlık sorunuyla ilgili şikayeti olmadı. Okumadık, duymadık. Evet. Beren Saat için şöyle demiş. Beren çok mutsuz. O çok derin, hisli, narin bir insan. Köklerle, bütün evrenle çok bağlı. Şu aralar o kadar mutsuz, keyifsiz ve neşesiz ki bütün dünyanın yükü onun üzerinde gibi. O zaman psikoloğa gitsin. Yo yo yo. Bu ciddi bir durum yani. Yok, burada başka bir şey anlatıyor. Burada başka bir şey anlatıyor. Bunu niye katıldığın programda anlattın ki? Amacın ne Kenan Doğulu? Bu biraz da ailenizin özel meselesi değil mi? Yani bu geçici bir şey değil. Ya keyifsiz bugün. Mesela hiç dışarıya çıkmak istemedi. Hadi gel gidelim bir yerde kahve içelim sahilde dedim Beren'e. Gelmek istemedi. Dışarı çıkmak istemedi. Bu başka bir şey. O günlük keyifsizlik, anlık keyifsizlik. O başka bir şey. Ama yani bunu anlatabilirsin. Anlıyor musun? Bunu paylaşabilirsin. Milyonlarla konuk olduğun programda. Bunda sıkıntı yok. Bu gelip geçici bir mutsuzluk, keyifsizlik. Ama çok derin hisli, narin bir insan, köklerle, bütün evrenle çok bağlı. Şu aralar o kadar mutsuz, keyifsiz ve neşesiz ki bütün dünyanın yükü onun üzerinde gibi. Yani burada bunu dinleyen acaba kadının psikiyatrik bir problemi mi var? Yoksa psikolojik hafif bir sorunu mu var? Gelip geçici bir e, kısa dönem bir psikolojik bunalım mı yaşıyor? Yani insan aklına bir sürü soru gelir bu anlatıma. Bunu anlatmamak lazım. Bunu paylaşmamak lazım. Neden bunu paylaşmış ben anlayamadım. Ne bekliyor bu paylaşımı seyirciye, halka Beren Saat'in bu sıkıntısını anlatarak insanlardan yardım mı bekliyor? Onu mutlu etmekte, mutlu edecek yolu bulmak senin işin. Bu işin uzmanı bir bilim insanıyla, bir profesörle randevu al. Götür Beren Saat'i, anlatsın orada derdini. Yani ya da bir şey mi kaybetti? Ha, dostlar, bir albüm çıkardı ya İngilizce. Şarkılar çıkardı ya. O şarkılar çok eleştiri aldı, beğenilmedi filan. Acaba ondan bak söylesene be Kenan Doğulu. Onu niye onu söylemiyor bakın. Sebebi böyle o şarkılar beğenilmedi. Çok çok ümitliydi o şarkıların şarkıcılığının müziğe olan yatırımının karşılık bulacağını, beğenileceğini çok ümit etmişti, bekliyordu. Beren olmayınca adeta bunalıma girdi dese, aman be bilmece gibisin, bulmaca gibisin Kenan Doğulu ya. Of ya, of ya. Beren'e Allah'tan şifa diliyorum. Başka bir şey diyemem şu anda. Başka bir şey diyemem. Yani şundan da olabilir tabii. İyi bir oyuncu ve çok sevilen, takdir edilen bir oyuncu ya teklif alamıyordur. Dizi teklifi, sinema filmi teklifi. Çünkü Beren Saat'e teklif vermekten çekinirler yapımcılar. Çünkü kaşesi yüksek. Çok tutan Aşk-ı Memnu'dan sonra ve Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinden sonra e, Beren Saat çizginin üzerinde bir oyuncu. İşte Serenay Sarıkaya'yla mesela aynı çizgide, hatta ondan daha öndeydi. Daha böyle tercih edilen, insanların beğendiği, seyretmek istediği, başrollerde olsun diye hep arzu ettiği bir oyuncuydu ve bazı yapımcılar ona teklifte bulundukları zaman fiyatını duyduklarında, istediği parayı duyduklarında tekliflerini geri çekiyorlardı filan. Bu bizim kulağımıza geliyordu. Zaten
Çok da fazla dizide, sinema filminde oynayamadı o yüzden. Acaba teklif mi alamıyor, ondan mı? Mesleğini yapamadığı için mi mutsuz? Bu da bir başka insanın aklına gelen soru. Her neyse, her neyse dostlar. Bir de şuna bakayım arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Hmm. Peki. Şimdi Aleyna'yı konuştuk. Afra Saraçoğlu ile ilgili bu sabah Ece Erken'in programında TV8'de Afra Saraçoğlu'nun adı yeni bir aşk iddiasına karıştı şeklinde bir haber anlatıldı, değil mi? Ve yeni erkek arkadaşıyla Kopenhag'a gittiği, Danimarka başkenti Kopenhag'a gittiği iddia edildi. Ve arkadaş grubunun da o seyahatte yanlarında olduğu söylendi. Eee Kopenhag'da birlikte görülmüşler. Poyraz Yosmaoğlu isimli erkek arkadaşıyla ve orada bir konsere gitmişler. Ve Kopenhag'dan kalpli paylaşım, Afra Saraçoğlu'nun otel odasından yaptığı paylaşım, kalpli paylaşım bu aşka dair olduğu iddia edildi. Afra Saraçoğlu daha önce de yurt dışına arkadaş grubuyla, kızlı erkekli arkadaş grubuyla gitmişti. Nereye gitmişti? Mesela Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti, Paris'e gitmişti. Hemen aklıma gelenler. Ve onlarla orada da paylaşımlar yapmıştı. Kalp koyar, koymaz. Yani o kalbin başında bazı harfler var. Onların ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Ancak Afra bilir onları. Ve Kopenhag'dan yaptığı paylaşıma kalp koydu. Arkadaşlarıyla gitmiş. Arkadaşlarıyla gittiyse sevgilisini niye arkadaşlarının yanında götürsün? Bir insan bir yere sevgilisiyle giderse, ki hele yeni sevgilisi, bu iddiaya göre, iddia öyle. Niye başkasının yanında taşısın ki arkadaşlarıyla? Niye grubunun yanında götürsün ki? Baş başa gider. Yani ben böyle bir şeye inanmıyorum arkadaşlar. Yani bu Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu karartmak için uydurulan bir haber olarak ben bunu değerlendiriyorum. Antilerin işi bu. Eee, Yani varsa böyle bir şey ispat edilir. Böyle dedikodu olarak konuşulup da ortaya bir şey bırakılmaz. İspat edilir. O zaman bir fotoğraf koyarsın, bir video koyarsın, birilerine yazılmış bir mesaj koyarsın. İki sevgilinin birbirine yazdığı bir mesajı yakalamışsındır. Nasıl Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ı Atina'da el ele yürürken görüntülediler. İşte aşkın ispatı diye. Kimse bir şey söyleyebilir mi orada? Öyle bir şey kimse yok bunlar sevgili değil diyebilir mi? El ele görüntülendiler. Burada öyle bir şey var mı? Bir otel odasında oturan bir Afra Saraçoğlu. Yani bunlar antilerin uydurmaları arkadaşlar. İspatı olmadıktan sonra hiçbir şeye inanılmaz. E, Caner yoğun bakımdan çıktı Onur Akay. Yoğun bakımdan çıktı Onur Akay Caner. O yüzden arkadaşlar bunlara inanmayın. İspatı olmayan hiçbir uydurma habere inanmamak gerekiyor. İnanmayın böyle şeylere. İspatlanmadıktan sonra Mert Ramazan Demir'le ilgili de bir sürü şey söylediler. Hala da söylüyorlar. Onları birbirine düşürmek için, onları geriletmek için, onları hayranlarının, sevenlerinin gözünden düşürmek için bir sürü yalan ortaya atıyorlar. Hiçbirine inanmayın dostlar. Eee Paola diye, öyle Paola diye. Evet arkadaşlar. Peki sizleri çok seviyorum dostlar. Sizleri çok seviyorum. Bu yayın da bu kadar olsun. Yine görüşürüz yarın, olur mu? Kendinize çok iyi bakın.
Canlı yayınlarıma, konuk almaya başlayacağım inşallah. Bir süre sonra bir konuk almaya başlayacağım. O zaman daha uzun uzun, daha geniş geniş yayınlar yapacağım arkadaşlar. İyi ki varsınız dostlar. Beğen yaparsanız ve abone olarak takip ederseniz çok mutlu olurum. Sevgiler sunuyorum size. Görüşmek üzere.